Abi bu kadar zamandır beraberiz. Hepimiz çok güzel işler yapıyoruz. Yani hani tamam kendi işimizdeyiz ama yani çok güzel işler yapıyoruz ama bunu hep başka şeyler için kullanıyoruz. Yani beraber bir şey yapmamızı istiyorum ben artık ya. Abi ne yapabiliriz ki ya? Ya her şeyi yaparız abi. Her şeyi yaparız yani. Sen aklına gelebilecek her şeyi yapabiliriz. Yani robot diyorsan robot yaparız. Denizaltı diyorsan denizaltı yaparız abi. Her şeyi yaparız. Bir yer de lazım ama. Nerede yapacağız? Abi depo var benim. Depoda yaparız. Çok da eğlenceli olur ya. Süper fikir bence ya. Evet, Evet. çok eğlenceli olur. Her hafta sonu aynı şeyleri yapıyoruz ya, yeter. Sadece deponun halini biliyorsunuz. O zaman bir an önce bir köşesinden başlayalım bari. Ne yapalım? Zaman kaybetmeyelim. Hadi soğuk zaten, Hadi gidelim. kalk hadi. Abi 3D printer hakkında bir sürü şey okudum ben. İnternette organ bastıklarını gördüm ya. Uçak yapıyorlar, bina yapıyorlar falan. Adamlar araba yaptı geçen yıl. Sadece 3D printer falan. NASA en Çok son acayip. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi bir tane. Gelecekteki projede direkt yemekleri basmak. Yani insanlara hap hop yedirmeden Gerekli Direkt- besinleri. evet yemek printerından yemek basmak. Bir sonraki hedef Aşçı basmak. hayır Mars'taki evleri basmak. Bir bakalım mı abi? Bu parça komple aşağı iniyor gibi gözüküyor. Değil mi? Grup olarak aşağı iniyor. O zaman bu şu iki aşağı inip motoru eş çıkabiliyor. zamanlı çalıştırıyorsun. Birbirine paralel bağlı. Bu böyle gidip gelebiliyor. Bir de şuradaki bir kayış daha var değil mi? Bak. O da X. Bu da bunu böyle getirip götürüyor. X80. Yani benim anladığım şu, eğer şöyle bir şeyse bu buradan böyle gidip geliyor. Aşağı inip gelebiliyor. Buradaki tabloda Tablo böyle ileri gidip gidiyor. gelebiliyor. Ben hemen araştırmaya başladım. Yazılımını bu akşam bitirsek. Yani biraz tabii çok yani iyimser konuşuyorum ama. Bir araştırma yapalım. Hani bir abi. araştırayım. Biz de mekanik olarak iş bölümü yapalım Özkan'la. Herhalde hemen başlayabilirsin sen. Ben hızlıca eksik malzemeleri bir kontrol edeyim. Sendeki olan motorları bir kontrol edeyim. İşimizi görüyor mu? Abi o zaman güzel bir işimiz var. Bir an Yürüyelim. önce başlayalım o O zaman. zaman ben buraya yazıyorum 3D. Yazıcının ilk önce şase kısmının tasarımı bitmesi lazım. Çünkü Özkan bunun imalatını yapmaya başlayacak ve ben bu sırada diğer parçaların tasarımını bitireceğim.
Fatih'in çizim işleri bittiğinde sıra bu hayallerin gerçekleşmesine gelecek. O iş bende. Bakalım elimizde neler var, neler kullanabiliyoruz. Neleri dışarıdan aldıracağız. Ona karar vermeye çalışıyorum. Özkan, abi elimizde neler var abi? Listesi var mı sende, elimizde onların eksikleri alayım. İşin elektronik ve yazılım kısmı bende. Şu anda nasıl bir elektronik aksama ihtiyacımız olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi elimizde olan malzemeleri kullanmaya çalışacağız. Sökebildiğimiz belki eski parçalardan parçaları alabildiğimiz kadarıyla almaya çalışacağız. Bulamadığımız parçaları da tabii gidip satın almak durumunda kalacağız ama her zaman için tabii ki tercihimiz daha eski ve kullanılmayan malzemelerden kullanılabilir bir şey yaratmak. Murat, hadi be abi. Bizim zaten çok kolay bulacağımız malzemeler var abi. Fandır, kablodur, limit switch, led, heatsink falan bunları zaten buluruz, çıkarız yani bir yerlerden. Özkan motorlar için zaten sana söylemiştir herhalde. Söyledi abi, söyledi. Nokta vuruşlu printer alacaksın, onu parçalayacağız. Onun içinden işte sökecekler, kayış mayış istedikleri malzemeler neyse. Şimdi burada en önemlisi prototipleme kartı abi. Biliyorsun bütün yazılım onun üstünde. Yani onu bir yerden bulman lazım. Özkan, ben çizimi bitirdim. Bir kontrol edelim istersen bak. Burası ileri geri hareketi veriyor. Şurası sağa sola hareketi veriyor ve yukarıya aşağıya hareketi veriyor. Abi şu kısmı bir tek olarak gösterebilir misin? Ekstrüder kısmını mı? Bu step motor döndüğü zaman buradaki çark da dönecek doğal olarak. Bunun göbeğinde de tam ortasında da Hobbit bolt dediğimiz parça var. O parça ham maddeyi aşağıya doğru sürecek. Ve burada da 250 derecelerde sıcaklıklar olacağı için plastik eriyerek malzemeyi üretmiş olacağız. Şu anda 3D printer'ın yazılımıyla uğraşıyorum. Printer'ımız C benzeri bir kodla çalışıyor. Bu kod printer'ın ne zaman ısıtması gerektiğini, ne zaman soğutması gerektiğini, motorları ne şekilde hareket ettirmesi gerektiğini belirleyen kodlar. Şimdi bu tip yazılımlar internette var. Önemli olan bu yazılımı kullanabilmek için mutlaka bunu sizin kendi tasarlamış olduğunuz makineye göre konfigürasyonunu değiştirmeniz gerekir. Sistemin en trik parçası Hobbit bolt. Hobbit bolt'u altı köşe bir cıvatadan yapıyoruz. Hobbit bolt bizim filament dediğimiz malzemeyi ısıtıcı ekstrüder kısmına itecek. Altı köşe cıvatadan bir Hobbit bolt yapmaya çalışacağım. Hobbit bolt'u 2 adet rulmanla yatakladım. Şuralardan, bu rulmanlardan tuttuğum vakit Hobbit bolt serbestçe dönüyor. Şimdi bunları mengeneye bağlayıp gene bir kılavuz vasıtasıyla üzerindeki malzememize tutmaya yarayacak dişleri açacağım. Hemen rulmanları sökmeden dişler açıldı. Üzerinde detayları gördüğünüz vakit. Rulmanları söküyoruz. Bantla yaptığımız segmanı iptal ediyoruz rulman çıkmasın diye. Hobbit bolt'u hazırladık. Filament malzememizden bir parça temin etmiştik. Burada Hobbit bolt'a tam olarak filament malzeme oturacak. Ve buradan vereceğimiz tahrikle şu Hobbit bolt malzemesinden filament yavaşça aşağı doğru hareket edecek. Dikkat edeceğimiz şey Hobbit bolt'un diş açtığımız yerindeki çap ve işin programlaması. Ne haber abi? İyidir, ne yaptın abi? Hobbit'ı yapmaya çalıştım ama burası 7,5 gibi konuşmuştuk. 7.24 falan geliyor. Ya önemli değil, ben şuradan kaydırırım biraz eksiğini. Daha şu parçayı üretmedik ya. Ne yapıyorsun abi? İyidir, siz ne yapıyorsunuz? Bayağı bir yol aldık ya. Tam ekini bekliyoruz.
Arayalım abi o zaman, açmıyor adam. Ne yapayım yani? Efendim abi. Metin neredesin abi? Arıyorum işte abi ya. Ne aldın, motorları? Bulamadım abi, cidden bulamadım. Motorları mı, ne almış abi? Neredeymiş? Yoldayım, dönüyorum hemen. Abi printer o zaman, nokta vuruşlu konuşmuştuk ya. Nokta vuruşlu printer bulsun bize. Duydun mu? Şurada teknoloji mağazası var, ona uğrayayım mı? Sıfır almana gerek yok. Hayır sıfır alamaz. Abi bu saatte bulmak zor onu ya. Bir yerden bulacaksın abi, hurdacıya bak. Bir yere bak, mutlaka vardır. Tamam abi, bakıyorum, hemen bakıyorum. Profilleri aldım ama bir sorun çıktı. Bu profillerde aksaklık olabilir. Ya ebatları, Özkan siparişi verdi ama oradaki insanlar karıştırmış olabilirler. Çok böyle işi düzgün yapamadı galiba. Hemen koşuyorum, tamam. Selamünaleyküm usta. Ya usta, bana bir iki parça lazım ya. Evet usta, bunlar galiba ya. Tam emin değilim ama. Nedir bunların günahı? Abi on çok fazla ya. 5 lira vereyim. 6 yapalım. Akşam pazarı yap bir şeyler. Hakkını helal et ama ha. Şunları bir yardım et de yükleneyim ustam ya. Şu omzumu alacağım. Diğerini de alayım ustam. Oo, buraya. Profiller var. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Beyler öldüm. Gelin artık. Geldik. Arkadaşlar. Bir printer'dan kaç motor çıkıyor? Abi 3 tane çıkıyor. Bize kaç tane lazım? 5 tane lazım. O zaman yetiyor galiba. Abi bak görüyor musun? Yetmiyor. Oradaki bir. Bir tek biz bunu kullanıyoruz. Yani bize yarayandan bir tane çıkıyor. 3 tane daha mı getireceğim? Evet abi 3 tane daha. Ben gidip alıp geliyorum o zaman. Olur abi bu motorlar ya işte yürür. Aradıklarımız da bunlardı zaten. İşimiz de bitti abi. Bu bir silikon tabancası. Buradan silikonu sokarsınız. Buradan ısıtılır ve erir ve aşağı doğru erimiş halde çıkar. Bizim 3D printer da biraz bu sisteme benziyor. Fakat bunun çok daha gelişmişi. Bizim 3D printer'ın farkı, bizim bu silikon tabancasını istediğimiz noktaya motorlar yoluyla götürebildiğimizi düşünün ve yazılım yoluyla bir 3 boyutlu modeli, yani istediğimiz şekli bir panel üzerine çıkarabildiğimizi düşünün. Bizim 3D printer'ın bundan farkı budur. Bu çok meşhur prototipleme kartı. Bu kartla pek çok proje yapılabilir. Bu aslında hani küçük bir bilgisayar gibi düşünebileceğimiz bir şey. Bizim yaptığımız 3D printer'da bu kartı kullanıyoruz. Bu kart bizim motorlarla haberleşmemizi sağlıyor. İşte diğer aksamlarla haberleşmemizi sağlıyor. Yani şöyle düşünün, hani kocaman bir bilgisayar kasasına sahip olmak yerine bir tablete sahipsiniz. Veya bir telefona sahipsiniz ve çok daha küçük bir alanda aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Standart imalat yöntemlerinde ham maddemizin üzerindeki fazlalıkları çıkarmak suretiyle iş parçamızı elde ederiz.
şöyle bir şey elde edeceksek bunda ihtiyacımız olmayan yerleri çıkartırız. Mesela çok basit örneklersek ihtiyacımız olmayan yerler var diyelim ki bunları bu şekilde çıkararak ihtiyacımız olan hale getiririz. Veya böyle bir plakadan ihtiyacımız olan parçayı çıkarırız ve geri kalanı hurda olarak atılır. 3 boyutlu baskıda ihtiyacımız olan malzeme katman katman basılır. Hepsi aynı yerde üst üste olarak basılır ve tek parça sıfır fileyle çıkmış olur. Abi hazır bir bakarsanız. Hazır mı? Geliyorum. Süper olmuş. Vay. Güzel değil mi? Güzel. Süper olmuş vallahi. Aynen. İş görür abi en azından. Yukarı aşağı gitmesinde bir problem yok. Sola sağa gitmesinde de bir problem yok. Bir elektrik verip denememiz lazım şu anda sadece. Aynen öyle. Elektriği veremiyoruz şu anda. Halledeceğiz. Kartını halledin. O zaman ben alıp gidiyorum. Ayaküstü Ben kontrollü verelim. Sıcaklığını ölçemiyoruz. Bir şey yapamıyoruz. ben hazırladım zaten de bağlaması Heh, kaldı. direkt bağlayalım, yürüyelim. Yani her şeyi yaptım, her şeyi aldım. Motorlar tamam, ekran tamam. Bir tek fan var. Bir de şu elimde tuttuğum ısıtıcının sensörü var. Onun dışında ısıtıcı hazır, yatak hazır. Her şey hazır. Beyler, hazırız. Bir test etmemiz gerekiyor ama. Verelim hemen elektriği. Murat aksilik var. Harbiden aksilik var. Dilekçe. Ne aksiliği abi, dur bir dakika ya. Ya tam oyunun en heyecanlı yerindeyiz ya. Bu top Fatih'in Bizans'ın surlarını dövdüğü top kadar etkili olmasa da insanları oyun başından kaldıracak kadar etkili olacak diye tahmin ediyorum. Deneyelim. Evet abi. Fitilimizi güzelce yerleştiriyoruz. Barutumuzu da atıyoruz. Trik barutu sıkıştırmak. Oh. Makine ısınmıyor. Nasıl ısınmıyor? Gerçekten mi? Evet. Az önce ısınıyordu, çalışıyordu, parça Isınmıyor basıyordu. abi. Çalışmıyor, basmıyor. Hem kablosu çıkmıştır. Ne kablosu? Hayır, çalışıyor şu anda ama bir saniye ya. Şu değil mi işte? Yok bu değil. Şu. Yok abi, onlarda bir sıkıntı yok. Sadece makine 78'de duruyor. Mesela 85'e kadar ısınması lazımken 78'de ısıtamıyor daha. Isınıyor ama ısınmıyor. Sonra top patlıyor. Abi ben şu an parça basmaya çalışıyorum ama makine 80 derecede kilitli kaldığı için sizi çağırdım. Siz gelmeyince topu devreye soktum. Evet. Topu devreye sokunca alet de korktu. Çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı. İlk olarak ne basıyoruz abi? İlk üründe basıyoruz. Heykel basalım. Mesela metini kaç Heykel. saatte çizersin abi? Metini mi? Ha. Vallahi ebatlar biraz büyük, çok uzun sürer herhalde. Ben bir yılda çizerim. Telefonla tarıyorsun, Aynen. pat diye atıyorsun abi. Abi bu üstündeki problem olacak galiba ya. Değiştireyim mi? Var mı? Var. Şapkan var mı? Var.
Özkan. Koş. Metin koş tüpü getir Metin. Ulan o kadar uğraştık ya. Kısa devre yapmış. Komple yandı burası. Komple gitti. Bu mudur yani? Abi dedim size şuna dikkat edin kısa devreye dedim ya. Abi niye dikkat edeceğim? Kablonun ucunu açık bırakmışsın. Ya açık bıraktığımı söyledim ama sana. Ne yapayım abi söylesen ne olur ki? Ayağının altına ben senin kuyu açıyorum. Ağzının altında kuyu var. İşte düşmezsin o zaman bilirsin. Ha kardeşim bir tane makaron koyacaksın. Daha hala tantana yapıyorsunuz ya. Abi test yapıyoruz hala. Ya testi tüstü yok abi işte al test oldu. Dikkat etseydin o zaman. Arkan dönüp Ben burada edemem abi dikkat. Ben orada iş yapıyorum. Ben onun peşinden mi dolanacağım? İşte dolanmazsan işte böyle olur. İnşallah kartlara bir şey olmamıştır. Oh ben kendimi kurtarayım da. Metin sürücü de yaz. Sürücü. 2 tane Nema 17 abi. 3 4 Tam set yazdım buraya Murat. Çok pahalıya patladı abi bu iş bize. Beyler. Ya 2 dakika baksanıza ya. Düşmeyin abi hemen. Bir gelin bir şey konuşacağım size ya. Murat. Bir gel abi. Rica ederim. Metin sen de gel abi. Abi biz bu malı yaptık mı? Yaptık. Çalıştı mı? Çalıştı. Ya hem bunun daha güzelini, daha gelişmişini de yapabiliriz. Siz montajda uğraşırken ben bir şeyler karalamıştım elde zaten. Bir daha mı yapacağız her şeyi? Bir daha yaparız ama yapabiliriz. Gördük yapabildiğimizi. 2 alternatif var. Ya tamir edeceğiz ya yeni daha da gelişmiş bir şey yapacağız. Ne kadar fark edecek? Abi fiyat sen olarak 5 bilmiyorum. saatte çizebilir misin? Zorlarım yani. Sen yaparım diyorsan ben de yaparım. Ben de yaparım. O zaman tamam. Merhaba Bora nasılsın? Hoş geldiniz. Of öyle gibiyim ya. Çok Gene, mu yorgun? ya gene zar zor yetiştim sen kapanma saatine. Of dünyanın malzemesi alınacak gene. Bir soluklan istersen bir Valla çay süper söyleyeyim, olur bir şey Bora ya. söyleyeyim. Bir çayını alayım ya. Ya geçen arada bulamadığım bir şey vardı. Neydi o? Sana telefon sormuşum ya UCC 427 425. Dual MOSFET sürücü. Türkiye'de olmayan şeyi sor. Ciddi yok ya. Ciddi yok. Böyle bir şey olamaz ya. Alo. Abi ne yapıyorsun? Of abi sorma ya. Geçen listeden eksikleri aldım. UCC 27 425 abi. Bir tek onu bulamadım ya. Öğlen biliyorsun kapanıyor buralar abi ya.
Abi saatlerce çalışma, deli gibi emek harcadık. Kabloları bağladım, en son bütün bağlantılar hazır. Ama açmaya biraz çekiniyorum yani. Kim yapacak? Aç bakalım Özkan ne olacak? Yakma. Dikkatten. İyi, sakin. Normal mi her şey? Hiçbir şey yok. Deneyelim mi? İyi gözüküyor abi ya. Başlasana. Arkadaşlar çok yorulduk ya. Sabah oldu, 7,5 saat şu anda. Hepimizin işe gitmesi lazım artık. Ama değdi abi, değdi. Yaptık yani. Yapacağız tabii. Siz oyun oynarken tabii ben de şöyle bir şey yaptım. Bakmak ister misin? Neymiş? Aç bakayım kutuyu. Basket potası mı abi bu? Ben yiyecek bir şey sandım. O parçalardan bunu yaptım abi. Vay nedir abi o? Gözlük. Steampunk gözlüğü. Bunlar kamera filtresi. O parçaları komple boyadım. Şunları dürbünden söktüm. Oyuncak dürbünler var ya. Şu da kamera filtresi. Bunları da deri parçalarından yaptım. Şu tokalar falan hep boyandı, o elinde olan şeyler. İşte 3D printer böyle bir şey abi. Nasıl? Çok güzel oldu. Süper. Beyler şimdi ne yapıyoruz?